ben Doğa. Bugün Natasha Denona'nın mini far paletlerinden bahsedeceğiz. Elimdeki bütün Natasha Denona mini far paletlerini en kötüden en iyiye doğru sıraladım. 7 tane mini far paletim var. Haydi hemen başlayalım. Şöyle bir şey var ki Natasha Denona'nın mini far paletlerinin kalitesi, formülasyonu, yapısı gerçekten o kadar güzel ki yani ben bu sıralamayı aslında genel olarak renk hikayesine göre yaptım. Kendi kullanım sıklığıma göre yaptım. Hani elim hangisine daha çok gidiyor diye yaptım. Bahsedeceğim 7 far paletinin 7'si de benim belki en sevdiğim far paletlerinden, kullanmaktan çok hoşlandığım far paletlerinden. Hepsi benim bebeklerim. Onu söyleyebilirim. O zaman hemen başlayalım 7. sırayla. 7 numarada Natasha Denona'nın Mini Star isimli far paleti var. Şöyle swatchlarını da göstereyim. Benim bu Mini Star far paletini 7. sıraya koymamın aslında 2 tane sebebi var. Birincisi buradaki bu altın, bronza çalan, en üstte swatchladığı altın rengini kullanmaktan pek hoşlanmıyor olmam. Yani tamamen benim kişisel olarak sevmeyi kullanmadığım bir far. Yoksa yapısı gayet güzel. Buradaki diğer ışıltılı far, pembe olan da gerçekten ikisi de inanılmaz güzeller. Buradaki zaten geçiş rengi benim tenimde çok fazla gözükmüyor. Gayet güzel, karıştırması yumuşacık. Kahverengi de aynı şekilde swatch'u gözdeki halinden çok daha kötü görünüyor. Birazcık daha böyle sanki az pigmentliymiş gibi gözüküyor. Ama kesinlikle değil. Diğer renklerle gayet güzel anlaşan, pigmenti tam yerinde olan, inanılmaz pigmentli değil. Sonuçta koyu bir renk. Ama pigmentsiz kesinlikle değil. Benim bu paleti en son almamın bir başka sebebi de buradaki, bu baştaki geçişli renk. En alta swatchladım. Aslında bu rengin bence bakıldığında paletin yıldızı olması gerekiyor ama yapısı çok güzel değil. Kesinlikle üst üste uygulama yapmak gerekiyor. Böyle diğer Natasha Denona ışıltıları gibi tek bir geçişte pandaki rengi alamıyorsunuz. Benimkinin üstü de birazcık taşlaşmaya da başladı. O yüzden bu paleti 7. sıraya koydum. 6. sırada gerçekten çok sevdiğim bir far paleti var. Natasha Denona'nın Mini Gold paleti. Çok çeşitli makyajlar yapmanıza izin vermeyen bir palet olduğu için 6. sıraya koydum. Yoksa gayet güzel. Farların kalitesi inanılmaz güzel. Ve benim çok da yani kullanmayı gerçekten çok sevdiğim bir far paleti. Bir de kışın kullanmayı daha çok sevdiğim bir far paleti. O yüzden de belki 6. sıraya koydum diyebilirim. Yoksa Hakileri ben gerçekten çok seviyorum. Hatta şu anda biraz düşündüm bu 6'dan daha yüksekte olmalı mıydı diye. Olabilir. Olan oldu. Gelelim 5. sıraya. 5. sırada Natasha Denona'nın Mini Glam isimli far paleti var. Bu Mini Glam far paletinin de gene ışıltıları, matları inanılmaz güzeller. Yapıları konusunda hiçbir sorun yok ve renk hikayesi de bence gerçekten çok güzel. Ama benim çok sık kullandığım bir renk hikayesi değil. Eğer daha soğuk alt tonlu ve günlük kullanılabilecek bir palet bakıyorsanız kesinlikle bakmanız gereken Mini Glam. En alt 5 tanesi Mini Glam far paleti. Mini Glam far paletiyle makyaj yapmayı ne kadar seviyor olsam da elim diğerlerine olduğu kadar sık gitmiyor buna. O yüzden de bunu 5. sıraya koydum. 4. sırada ise Natasha Denona'nın Mini Nude far paleti var. Bu Mini Nude far paleti ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer ki Natasha Denona'dan böyle nude, daha nötr tonlarda, daha günlük makyajda kullanılabilecek bir far paleti almak istiyorsanız, sıcak tonlu olmasını istiyorsanız Mini Nude, daha soğuk tonlu, soğuk alt tonlu olmasını istiyorsanız Mini Glam far paleti derim ve susarım. Gerçekten ikisi de gayet güzeller. Yalnız Mini Nude far paleti sanırım far yapısının kalitesi olarak, özellikle ışıltılı farlar için söylüyorum, bunların içerisinde en iyi olanı. Yani en iyi olmasına rağmen benim 4. sıraya koymamın sebebi ise tamamen renk hikayesi. Yani ben bu kadar günlük tonlarda farları kullanmaktan ya tabii ki hoşlanıyorum, tabii ki kullanıyorum. Ama daha renkli, böyle daha değişik renkleri kullanmayı çok daha fazla seviyorum. O yüzden de bu far paletini daha az kullanıyorum diğerlerine göre. O yüzden 4. sıraya aldım. Yoksa farların kalitesi inanılmaz güzel. Gerçekten bugünkü makyajımda da hatta bu far paletini kullandım. Hemen swatchlayayım, göstereyim. Swatchları bu şekilde. Bu arada bunda da en alttaki kahverengi. Ben de çok kötü swatchladım ama gerçekten swatch'u çok daha kötü gözüküyor. Gözde çok daha iyi. Yani bu koyu kahverengiler, koyu renkler çok pigmentli değiller.
Böylelikle de çok daha kolay bir şekilde makyaj yapabiliyorsunuz. Zaten Natasha Denona'nın bence olayı o. Ve gerçekten o Natasha Denona'nın o kolay ve güzel makyaj elde etme deneyimini yaşayabileceğiniz, sanırım en net yaşayabileceğiniz far paleti bu Mini Nude. Yani o kadar güzel anlaşıyor ki farlar birbiriyle. Bugün mesela buradaki rengi bütün göz kapağıma sürdüm. Daha sonra kenarlarına da bunu geçtim. Yani farlar birbiriyle öyle güzel karışıyor ki sanki ben bunu sürüp ondan sonra üzerine bunu geçtiğim zaman bu far öbürüne diyor ki hoş geldin, zaten biz de seni bekliyorduk. Öyle bir bütün oluyorlar ki gerçekten, yani yapısı inanılmaz güzel bir far paleti. Gerçekten en kolay, en güzel makyajları yapabileceğiniz Natasha Denona mini far paleti bence bu. En azından benim denediklerim içerisinde. Kesinlikle sadece renk hikayesi için 4. sırada, yoksa yapıları acayip güzel. Acayip güzel. Evet, geldik ilk 3'e. 3. sırada Natasha Denona'nın Mini Love far paleti var. Benim bunu 3. sıraya koymamın sebebi, evet zaten kalitesi de inanılmaz iyi. Matları ayrı iyi, ışıltıları ayrı güzel ama kesinlikle renk hikayesinin bence çok tatlı olması. Evet, aslında bununla da böyle çok çeşitli tonlarda makyaj yapabilir misiniz? Hayır. Yani zaten bu far paletlerinde 5 tane renk var. Ne kadar çeşit olabilir? Ama gene de gerçekten elde ettiğiniz makyajlar inanılmaz güzel oluyor. Böyle tam işte o sevgililer günü ruhunu yansıtan, ne bileyim, hafif pembemsi morumsu makyajlar için inanılmaz güzel. En alttan 5 tanesine swatchlarını görebilirsiniz. Şimdi bu far paletlerin hepsinin kalitesi çok çok iyi. Gerçekten öyle. Belki bir renkte, iki renkte falso var mı? Evet. Ama dediğim gibi ben bu sıralamayı kendi kullanım sıklığıma, hangisini daha çok kullanmayı seviyorsam, hangi renk hikayesi bana daha uygunsa ona göre yaptım. 2. ve 1. sıradaki far paletlerinin aslında hangisi bir hangisi iki böyle çok gidip geldim. Daha doğrusu bütün bu 7'liyi ben belki 7 kez falan sıralamış olabilirim. 2. sırada Natasha Denona'nın Mini Retro far paleti var. Bu Mini Retro far paleti aslında benim renk hikayesini en çok sevdiğim far paleti. Gerçekten yani böyle bakıp aşık olduğum bir far paleti. Bütün renkleri çok çok severek kullanıyorum. Ben zaten hakidir, yeşildir çok severim. Bu pembelerse tam benim sevdiğim pembe tonları. Çok daha açıklar, çok daha hafifler. Çünkü koyu pembe bana çok fazla yakışmıyor. Aynı şekilde ışıltılı farların kalitesi inanılmaz güzel. Ama gerçekten renk hikayesi dendi mi bu benim için birdir. Ama neden 2. sırada olduğunu da söyleyeyim. Sebebi bu ortadaki renk. Bu ortadaki renk aslında panda çok güzel bir haki gibi gözükse de swatch'undan da belki anlayacaksınız. Bu alttaki şu 5 tanesi Mini Retro far paleti birazcık daha gri gözüküyor. Yani göz üzerinde de daha gri gözüküyor. Yani bu pandaki tam yeşili alabilmek için birkaç kat uygulama yapmanız gerekiyor. Hatta bazen onu bile alamayabiliyorsunuz. Birazcık altındaki baza bağlı. Yani aslında buradaki mat çok iyi bir far değil. Gerçekten öyle. Buradaki yeşil renkli mat, özellikle Natasha Denona'nın far kalitesi düşünüldüğünde çok çok iyi değil. Renk açısından yani karıştırma, pigment çok büyük bir sorunu yok. Gerçi başka bir renk veriyor olması pigment sorunu anlamına gelir mi bilmiyorum. Ama ışıltılı farları gerçekten inanılmaz güzeller. Hakikaten çok güzeller. Bu ortadaki yeşil keşke öyle olmasa. Ve geldik 1. sıraya. 1. sırada Natasha Denona'nın Mini Zendo far paleti var. Zaten baktığınız zaman da en çok kullandığım far paleti olduğu galiba anlaşılacaktır. Bu far paletinin renk hikayesi bence hem inanılmaz güzel bir renk hikayesi hem de bence çok eşsiz bir renk hikayesi. Yani baktığınız zaman belki renkleri başka far paletlerinde bulabilirsiniz. Evet, ama kesinlikle bunların bir araya konduğu başka bir far paleti olduğunu ben düşünmüyorum. Hatta bana kalırsa Natasha Denona'nın bir makyaj artisti olarak vizyonunu yansıtan bir far paleti. Bu gerçekten inanılmaz güzel bir renk hikayesi. İlk 5 renk Mini Zendo far paletinin swatchları. Bu far paletiyle ilgili gerçekten söyleyebileceğim hiç kötü bir şey yok. Işıltılı farları da mat farları da gayet güzel karışıyorlar. Gene Mini Nude far paletinde dediğim gibi bu farlar da birbirleriyle çok çok iyi anlaşıyor. Bu far paletiyle ilgili şöyle bir şey de var. Mesela dediniz ki ben bugün haki tonlarında makyaj yapacağım. Haki tonlarında makyaj yapmaya karar verdiğinizde bence hemen hemen herkesin eli ister istemez böyle ne bileyim bir altın rengine gider mesela. Bir gold'a gider işte yani. Natasha Denona da bunu düşünerek atıyorum bu mini gold far paletini yapmış. Ya da ne bileyim yani mor
bir makyaj kullandığınız zaman, mor renkleri kullandığınız zaman, daha koyu böyle mürdümler vesaire, evet pembeyle birlikte iyi gider diyorsunuz. Ama bana kalırsa bu far paletindeki renkleri biz normalde makyaj yaparken kendi kendimize düşünüp bunu kullanayım demeyiz. En azından ben demiyorum. O yüzden de bu far paletini ben çok sevdim. Çünkü gerçekten beni normalde yapmadığım bir makyaja, yani normalde birlikte kullanmadığım farları kullanmaya da itti. Yani aslında yaratıcılığını biraz arttırdı. Yani Natasha Denona'nın bir makyaj artisti olarak vizyonunu kullanması gerçekten bu gibi geliyor bana. O yüzden de bunu 1 numaraya koydum ve bütün mini far paletlerinden bahsetmiş olduk. Natasha Denona'nın bütün far paletleri için, en azından benim kullandıklarım için şunu söyleyebilirim ki hepsinin pigmentasyonu harika, karıştırması harika, uygulaması inanılmaz kolay. Resmen kendi kendilerini blend eden farlar, birbirleriyle çok güzel anlaşıyorlar. Hakikaten diyorum ya, yani bir farı koyuyorsunuz, öbürünü onun üzerine, yanına, sağına, soluna bir yere koyuyorsunuz. Resmen önceki far diğerini karşılıyor. Ve çok iyi bir şekilde karşılıyor. Evet biliyorum çok pahalılar, yani özellikle bu kadar minik bir far paleti için çok yüksek fiyatlı olduğunu söyleyebilirim. Ama bana kalırsa fiyatını gerçekten hak eden far paletleri bunlar. Çok küçükler, panda çok az ürün var evet, ama hepsi çok pigmentli olduğu için gerçekten çok uzun süre kullanabileceğiniz far paletleri ve çok da keyifle kullanacağınıza eminim. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.